Konularımızı işlemeden önce, şimdi biliyorsunuz yarın Arefe, Kurban Bayramı öncesi, Kurban Bayramı Arefesi işte yarın. İnşallah Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Ama ben öncelikle şimdiden bütün insanların bayramını tebrik ediyorum, ama tebrik ederken de şu konuya değinmek istiyorum. Kurban Bayramı'na girmemin sebebi şu. İnanın ki ben bu yaşa geldim. Birçok Kurban Bayramı gördüm Rize'de. Birçok Kurban Bayramı gördüm. Ama böylesine soluk geçen bir Kurban Bayramı görmedim. Normalde bütün Kurban Bayramı öncesinde şehirde bir hareketlilik, bir hava olurdu. Böyle bir atmosfer olurdu. Bir hareketlilik olurdu. Yani bayramın geldiğinin sokaktan hissederdik, anlardık. Ama bu bayramda böyle bir havayı ben şehirde göremedim. Çünkü şundan göremedim arkadaşlar. Evet, başkan aramış bizi. Bu tabii ki ben şuna da inanıyorum. Bir araştırmak lazım, bir bakmak lazım. Şuna da inanıyorum aynı zamanda. Bu sene kurban kesiminin, yani kurban kesecek insanların sayısında da ciddi bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Çünkü ekonomi, durum, şartlar ortada, tablo ortada. İnsanlar gerçekten geçinmekte zorlanıyorlar. İşte emeklisi, işçisi, yani bugün 50-60 bin lira maaş alan, yani asgari ücretin 22 bin lira, 25 bin lira olduğu bir yerde 60 bin lira maaş alan memur bile konuşurken bakıyorsun ki bir ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. Yani 25 bin lira asgari ücrete geçen insanların yanında 60 bin lira maaşla, 50 bin 60 bin lira maaşla geçinen insan da eğer ki bu sıkıntıdan muzdaripse, o zaman gerçekten bir sıkıntı var demektir. Yani bir ekonomik sıkıntı var demektir. Bundan dolayı ben bu sene insanların oranlarında bile kurban kesişlerinde düşüş olacağını düşünüyorum. Düşüş olacağını düşünüyorum arkadaşlar, ki görünen de o. Zaten böyle bir hareketlilik görmüyoruz. Görünen de o. Şimdi bir fotoğraf var. Bir fotoğraf paylaşıyorum. Hem bu durumu daha iyi izah eden bir fotoğraf var. Evet, görüyorsunuz. Şimdi ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. Kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ne diyor? Asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı diyor. Yani hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur. Hiçbir şey dememişse bir şey demiştir mi diyelim ve biz bunu nasıl yorumlayalım? Yani gerçekten ilginç bir fotoğraf. Yani gülüyoruz ya, ne yapayım ne diyeyim, yani bunun aslında yorumlanacak bir tarafı da yok yani. Asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı kiralar 5 bin liradan 15 bin lira çıkar. Yani 5 bin liraya kira bilmiyorum artık, yani sizler de benimle beraber okuyor görüyorsunuz. Benim sizin bildiklerinizi buradan tekrarlamama gerek yok. Gerek yok. Demek ki o zaman biz bu 22 bin lira asgari ücrete sevinelim. Görüyorsunuz, 52 bin lira olsaydı durum çok vahimli, çok daha kritikti, çok daha sıkıntılıydı. Görüyorsunuz ki bu halimize şükredelim. Evet. Evet, şimdi o fotoğrafı alalım arkadaşlar. Sonra bakın, bugün şeyin bir ziyaretçisi vardı. Adını siz söyleyin. Belediye başkanımızın bir, ne diyor? Evet, belediye başkanının bir fotoğraf vardı. Onu paylaşalım. Bugün belediye başkanının bir konuğu vardı. Şu an sesimde problem var mı arkadaşlar? Sevgili yönetmenim, sesimde problem var. Bunları takip edin. İnsanlar diyor, benim konsantrasyonum bozuluyor, motivasyonum bozuluyor, konuya adaptasyonum bozuluyor arkadaşlar. Var mı? Tamam, güzel. Ne zaman
ben böyle iyi bir yayın çıkartmaya konsantre olsam illa bir şey benim şeyimi bozuyor. Böyle bir talihsizliğim var arkadaşlar. Ama ne zaman da önemsemezsem ya bu yani işte yayın yapıyoruz desem orada hiç problem olmuyor. O tıkır tıkır ilerliyor. Ama ne zaman desem ki ben önemli bir yayın çıkartacağım, güzel bir yayın çıkartacağım diye konsantre olduğum zaman ben bir aksaklık, bir teknik aksaklık yaşıyorum. Evet, Timbir'in bugün belediye başkanımızın bir konuğu vardı. Misafirleri vardı. Türk İnternet Medya Birliği yani Timbir Genel Başkanı Süleyman Basa ve Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Kaçar ve Timbir aynı zamanda Birlik Haber Ajansı Rize temsilcisi Alihan Teletar Belediye Başkanı'nın ziyaretçileriydi. Ben bu konuyu ara ara gündeme getirdim. Alihan arkadaşımızdır. Kendisi kusura bakmasın. Ama Türk İnternet Medya Birliği dediğin zaman yani bu internet medyasıyla ilgili bir birlikten bahsediyoruz. Bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bunun temsilciliğine getirdiğimiz arkadaş bir haber sitesi dahi yok. Dijital platformda bir YouTube yayını yok, Facebook yayını yok. Peki bu işte olmayan bir kişi bu sektörün sıkıntılarını böyle bir yapı içerisinde nasıl dile getirecek? Merak ediyoruz, defaatle bunu sorduk. Yani düşün ki Hukukçular Birliği diye bir birlik kurmuşuz ama birliğin başına koyduğumuz kişinin hukuk mezunu değil, avukat değil, hukuk fakültesi mezunu değil, bir şey değil. Ne yapmışız? Bir kasabı Hukukçular Birliği Derneği'nin başına koymuşuz. Şimdi bu alakasız olmadı mı? Ve alakasız olmuyor mu? Yani Timbir'den bahsediyoruz. Tüm İnternet Medyacılar Birliği'nden bahsediyoruz. Böylesine önemli bir yapı. Çünkü sektör dijital çağa doğru, dijital haberciliğe doğru gidiyor. Gitti zaten. Böyle bir noktada, böyle bir platformda, böyle bir ortamda, böyle bir yapı iyi, güzel, Timbir ama diğer taraftan temsilciliğine atadığımız kişinin bir haber sitesi dahi yok. Evet, alalım fotoğrafı arkadaşlar. Şimdi bunu defalarca ara ara gündeme getirdik. Ben sizlerle paylaştım bunu. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektörde olmayan dijital haberciliğin sıkıntılarını nasıl bilecek, nasıl olacak diye defalarca söyledik. Ama zaten Süleyman Basa sürekli tartışmaların merkezinde olan bir isim. Tartışmaların merkezinde olan bir isim. Programın sonuna doğru bütün şeylerinize yer vereceğim arkadaşlar. Bütün sorularınıza gerek WhatsApp'tan gerek sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz soruları mutlaka okuyacağım, mutlaka değerlendireceğim. Bilginiz olsun. Evet, şimdi bir fotoğraf olacak, bir mesaj. Evet, bakın bir mesaj geliyor ekrana. Yılmaz Katmer imzalı bir mesaj geliyor ekrana. Birçok izleyicimizden, birçok takipçimizden gelen bir mesaj bize gönderilen. İşte ne diyor mesajlar? Çaykur yükleme ekibi yükleyici alınacaktır. Şirket elemanı olarak çalışacak. 120 gün sigortalı 4 maaş artı 1 maaş ikramiye 8 saat çalışma saati. Düzgün hakkıyla çalışanlar seneye Çaykur'a kurasız alınacaktır. Yılmaz Katmer ismiyle böyle birkaç kişiden bana bu mesaj iletildi. Böyle bir mesaj gelmiş. Bu mesaj nedir diye. Nasıl yorumlayalım bunu diye. Şimdi bakın alalım fotoğrafı. Mesaj fazla kalmasın ekranda. Şimdi geçen birisi sosyal medyada bir yazı paylaşmış. Demiş ki 120 gün sigortası olan insanlardan oy istemeyecek misiniz diye bir yazı paylaşmış. Yani 120 gün çalışanlar Çaykur'a girmesi engellenme olayına tepki göstermiş vatandaş. Şimdi bu tarz mesajlar, bu tarz olaylar gerçekten sıkıntı veriyor, sorun veriyor. AK Parti'ye de, seçmene de, vatandaşa da huzursuzluk veriyor. Toplum huzurunu da bozuyor. Çünkü insanların bir güvensizliği söz konusu oluyor. Yani işte Alenen Torpil ne demek yani bir yıl düzgün çalışan insanlar seneye Çaykur üyesi alınacak diye bu ne demek? Aralarından bizim için iyi olan düzgün çalışanları doğru bulduklarımızı biz işte Çaykur alacağız diye yorumluyor. Bu da tabii ki ortaya koyduğu fotoğraf gayet net. Yani torpil mi dersiniz, adam kayma mı dersiniz? Bu algıları oluşturuyor. Evet, sonra bakın biz bir sonraki resmi paylaşabilir miyiz arkadaşlar? Geçtiğimiz yayında bir resim paylaşmıştık. Demiştik ki bu şeyde
bu resimde kim önünde? Not kağıdı var. Evet, Harun Mertoğlu'nun önünde not kağıdı var. Burası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı'nın toplantısı. İsimleri görüyorsunuz. Belediye başkanı orada, valimiz orada. İşte Sayın Bilal Erdoğan orada. Abdülkadir Kart orada. Görüyorsunuz. Herkesin önünde dosya var. Yani herkes bir şeye çalışmış gelmiş. Her şey hazırlıklı gelmiş. Bir araştırmayla gelmiş. Ama Harun Mertoğlu'nun önünde bir dosya var. Bakın Rize gerçekten samimi söylüyorum ki en talihsiz dönemini yaşıyor. Siyasetten şu anda en talihsiz dönemini yaşıyor. Çünkü bazı şeyleri gerçekten konuşsam yanlış algılanıyoruz, yanlış anlaşılıyoruz, konuşmak istemiyorum bazı şeyleri, bazı konuları ama konuşmasam da içimiz el vermiyor. Yani Allah aşkına Harun Mertoğlu'nun milletvekili olarak Rize'ye ne kattığını benim gibi kamuoyunda, sokakta kiminle konuşuyorsam, kime temas ediyorsam hepsi merak ediyor. Yani merak içerisindeyiz, büyük bir merak içerisindeyiz. Harun Mertoğlu'nun AK Parti milletvekili olarak Rize'ye kattığı bir şeyi merak ediyoruz. Yani toplantıya bile şurada muhtemelen buna toplantıya katılıyorlar. Bunlar yönetim kurulundadır. Buradan artık ek paralar, maaşlar, ödenekler alınıyor mu bilmiyorum. Milletvekili de büyük ihtimalle de alınıyordur. Ama toplantıya görüyorsunuz. Resmi ben yaklaştırabiliyorum. Daha iyi inceleyebiliyorum. Görüyorum. Önünde sadece not almak için bir kağıt var. Başka çalışmış olduğu bir dosya yok. Diğer kişilerin önünde bakıyorum. Dosyalar var, bir raporlar var, bir çizimler var. Ama Harun Mertoğlu'nun önünde ekran fotoğrafını çeker, yakınlaştırırsanız daha iyi görürsünüz. Sadece not almak için bir kağıt var. A4 kağıdı var önünde. Yani gerçekten Rize, bir milletvekilimizi muhalefete vermişiz. Elinde zaten bir şey yok. İşte artık o da popülist politikalar yapıyor. Artı zamanın çoğunu Silivri'de geçiriyor. Rize'nin dışında geçiriyor. Ama belki Rize ile ilgileniyorsa bile ben genelde vermiş olduğu beyanatları hep bu Ardeşen pazar tarafıyla ilgili konularda daha çok kendisini ön planda görüyorum veya öyle hatırlıyorum. Veya benim hafızam da öyle kalmış, bilemiyorum. Çok da bir şey diyemiyorum ama benim hafızamda kalan bu. Benim de oluşan algı bu. Diğer taraftan Harun Mertoğlu yok arkadaş. Muhammed Avcı'yı bir iki ay üzerine şu bir iki gündür görüyoruz. Yani samimi söylüyorum, kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Diğer taraftan yani daha aşağı inmeye gerek yok. Ama ben şuna inanıyorum, şunu söylüyorum ki Rize siyaseten gerçekten en talihsiz dönemini yaşıyor. Bu kameraya dönelim arkadaşlar. Evet, geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Rize'deydi. Tarım Bakanı'nın Rize'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. Bir konuşmadan hazırlamış olduğumuz bir bölüm var. İzleyelim, arkasından buradayız. İşte elektrikli çay toplama makineleri. Bunların çayın bundan sonraki dönemlerine olumsuz etki etmemesi için, toplanan çayın kalitesine olumsuz etki etmemesi için de bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. 16 Mayıs'ta çay alımı başlamıştı. Bugün itibariyle Çaykur randevulu sisteme geçmiş oldu. Ben yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Rize'den Türkiye'nin dört bir köşesinde, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bizlerin gıda arz güvenliği için çalışan, çabalayan, emek veren bütün üreticilerimize selam ediyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ülkem adına. Her türlü zorluğa karşı ne olursa olsun üretimden vazgeçmeyen, ister bitkisel üretimde olsun, ister hayvansal üretimde, isterse su ürünlerinde üretimden vazgeçmeyen gerçekten çok kıymetli, çok değerli, eli öpülesi üreticilerimiz var. Dolayısıyla bu vesileyle hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çay alım kotalarıyla alakalı malumunuz daha düşük kotalar vardı. Biz bu kotaları 700 tona çıkarmış olduk geçtiğimiz yıl itibariyle. Bu yılda bu kotaların uygulanacağını buradan söylemek istiyorum. Ben tabii ki bütün bu çalışmalarımızda bizlere destek veren, bizleri cesaretlendiren, her türlü kararımızda
bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum arkadaşlar. Evet, bakanın konuşmasını hep birlikte dinledik. Bakanın konuşmasını ben 3-4 defa tekrar dinledim. Yani oradan, konuşmadan bir şey çıkartabilmek için, bir satır arasından bir şey çıkartabilmek için, bir değerli bir kelime alabilmek için inanın ki bakanın konuşmasını defalarca izledim. Yani 3-4 defa rahatlıkla izledim. Ama bakanın konuşmasından, yani bir çay üreticisinin sorunu olan, ya işte bakan, ya koskoca Tarım Bakanı Rize'ye geldi. Çay tarımının konuşulduğu, çay tarımının tartışıldığı, sorunların konuşulduğu, sorunların safhada olduğu bir dönemde bakan Rize'ye geldi. Önemli bir mesaj daha vereceğini düşünerekten tabii ki önemli bir mesaj daha vereceğinden konuyu takip ettim. Defalarca videoyu izledim. Hani belki bir mesaj verdi, bir şey söyledi satır arasında da ben yakalayamadım. Ya işte hasatın bereketli geçmesini diledi. İnsanlara işte hayırlı olmasını diledi. Yani inanın ki böyle bir başlık atacak olsam, bir haber yazsam ve bu başlık atacak olsam bir başlık çıkartacak kelimeyi bulamadım konuşmanın arasından. Ama merak ediyorum, yani şunu da merak ediyorum. Konunun muhatapları Çaykur orada, şu orada, burada. Bakan gelmiş ya. Tarım Bakanı'nı yakalamışsınız. Tarım Bakanı'nı yakalamışsınız. İnsan bilmiyorum yani. Şimdi çok da şey konuşmak istemiyorum. Yani çok da böyle uç noktada konuşmak istemiyorum. Ama destekleme kaldırılmış. Kaçak çayın önüne geçmek için yıllarca uğraşılıp destekleme getirilmiş. Bu destekleme kaldırılmış. Bu hiçbir konuşulmaz, hiçbir gündeme getirilmez. İşte ilgili kurumlar 24 küsür TL maliyet vermiş, 25 küsür TL fiyat açıklanmış. Yani kilogram başına 1 TL kazanacak insanlar kazanç açıklanmış. Bu hiç konuşulmadı, bu tartışılmadı. Sanki artı bakan çaylığa girdi, bütün medyaya ve medya üzerinden bütün Türkiye'ye şöyle bir servis yaptık. Rize'de çay hasadı şenliği böyle karnaval havasında geçiyor. Böyle üretici böyle zevk-ı sefa içerisinde mutlu, mesut, bahtiyar böyle bir fotoğraf çizdik. Çünkü bakan geldi. Bakan aynı çabada hazırlandı. Çay bahçesine girdi. Ama neden bakan ziraat çay bahçesindeki Çaykur'un bahçesine çıkartıldı? Aynı bakan getirelim İslampaşa Mahallesi'nin çay alanına bir getirelim bakalım. Oraya bir götürelim bakalım Sayın Bakanı. Aynı şekilde mi olur? Ve belli insanlar, tanınmış mankenler mi artık getirildi, kurumdan bayanlar mı getirildi bilmiyorum. Siyasada yapan kişiler böyle bir fotoğraf çizildi. Bence bu fotoğraf üreticiye ihanet olarak. Evet, benim bazen böyle keskin noktalar vardır. Ben bunu üreticiye, bakana bir şey diyemiyorum. Çünkü bakanın önüne ilgili kurulları var. Gelen kurullar ne yapmış? Sonu yapmış. Ben bunu bakana, ben bunu çay üreticisine ihanet olarak görüyorum. Yani 25 TL, 24 TL maliyet var. 25 TL fiyat belirlenmiş. Ama 18 TL'ye kadar çay alımları düşen yerler var. Özel sektör fabrikaları var. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar tartışılmıyor. Kaçak çayın önlenmesi için çıkartılan destekleme formülü ortadan kaldırılmış. Adeta kaçak çayın önü açılarak, kaçakçılığın önü açılarak çay sektörü sekteye uğratılmış. %50 gibi biri. Çünkü Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan açıkladı. Dedi ki birazdan onu da izleyeceğiz. Ne dedi? Dedi ki 350 bin ton çay alımı varken desteklemeden sonra 700 bin tonlara çıktı. Yani yarı yarıya %50. Yani demek ki bir %50 fire önlenmiş burada. Böylesine önemli bir nokta, böylesine önemli bir şey ama bu konu hiç konuşulmadı. Bakan geldi, güllük gülistanlık ağırlandı gitti ve Kurban Bayramı'ndan sonra kabinede değişiklikler olacağı
düşünülüyor. Kabine değiştiriyor. Ben yeni kabinede mevcut bakanın, Tarım Bakanı'nın yer almayacağını düşünüyorum. Bunu da Kurban Bayramı'ndan sonraki süreçte göreceğiz. Onun için o rahatlıkla geldi, buraya geldi. Gitti, bir hava aldı, bir ziyaret etti Rize'yi. Bir Rize havası aldı. Nasıl olsa masraflar devletten, çay üreticisi nasıl olsa vergi ödüyor, parayı ödüyor. Evet, bu sorunlara değinmişken hemen arkasından Bünyamin Arslan'ın konuşmasını dinleyelim, buradayız. Üreticilerimizin yoğun hasat yapması nedeniyle oluşan bu problemi fırsata çeviren özel sektör taban fiyatın altında alımlar yaptığını gözlemliyoruz. Buradan özel sektöre de çok fazla yüklenmek istemiyorum. Fakat eğer işleyemiyorsak bu çay taban fiyatının altında aldığımızda nasıl işliyoruz? Özel sektör firma sahiplerine buradan seslenmek istiyorum. Lütfen işleyemiyorsak kapımızı kapatalım. O gün çay satın almayalım. Üretici de bir durum geliştiğini fark ederek hasata ara versin. Bu teşkilatlanmayı Çaykur, muhtarlar, ziraat odaları ve üreticiler hep beraber bir yol izleyerek bu çıkmaz durumdan çıkabiliriz. Şimdi özel sektörün bu yığılmaları düşük fiyattan almaya devam ettiği sürece hem kalitesiz çay üreteceğiz hem de sektör tıkanmış hale gelecek. Burada Çaykur tüm çayı alacağına talip olduğunu açıklamıştı. Bu yığılmayı yaşıyorsak ikinci ve üçüncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız. İkinci sürgün öncesi muhtarlar, Çaykur ve ziraat odaları, borsa, özel sektör hep beraber bir eylem planı hazırlamalıyız. Bu eylem planına herkes masaya oturmak zorundadır. Oturmayanlar özel sektörü ezmek isteyen fırsatçılar olacaktır. Hasat dönemini dalında bekleterek süreyi uzatmak zorundayız. Uzatmazsak fırsatçılar elimizdeki ekmeğimizi alacaklar. Yaşanan bu sorunlar, önceki yılda yaşanan sorunlar gösteriyor ki elzemle bir çay kanununa çay sektöründe ihtiyaç vardır. Bir takım insanlar kanunu çıkarmak istiyorlar. Ama topyekün Rizeliler bu olaya el atmıyorlar. Bu çay kanunu çıkmadığı sürece, çay belli bir nizam içerisinde alınmadığı sürece bu sorunlar yaşanacak ve çay sektörünün sonu gelecektir. Eğer bölgedeki tarımı gelecek nesillere aktarmak istiyorsak, çay tarımı bir aile tarımı olduğuna inanıyorsak, burada göçü önleyen, Karadeniz bölgesinde göçü önleyen en önemli tarım ürünü unsuru olduğuna inanıyorsak, çay kanunu muhakkak çıkmalıdır. Çay kanunun çıkmasına sessiz kalanlar fırsatçı taban fiyatının altında alım yapanlardır diye demek istiyorum. Bunları söylemek istemiyoruz fakat her yıl aynı konular, aynı mevzuları konuşmaktan biz üreticiler olarak artık bıktık. Devlet artık elini bu işin üzerine koyması gerekiyor. Her geçen gün çay üreticisi Anadolu'dan göç ediyor. Ekmekleri ellerinden alınıyor. Evet, yaz çay taban fiyatına çok fazla ses çıkarmadık. Şimdi ama bu yaz çay fiyatının altında alımlar devam ettiği sürece tabanda uğultular, sıkıntılar baş gösterecekler. Biz bu çay kanununun elzemle çıkması için ziraat odaları olarak tam destek veriyoruz. Milletvekillerimiz, borsa, STK'lar hep bir araya gelmeden, hiçbir siyasi düşünce içerisinde olmadan çay kanununu çıkarmak, çay tarımının geleceğini oluşturacak. Evet, Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın konuşmasını dinledik. Aslında başkan önemli noktalara değindi. Belki kelime kelime, punta punta yaptı ama satır aralarında her ne kadar kendisi açıklık getirmese de önemli noktalara değindi. Mesela benim satır başı olarak aldığım şeylerden bir tanesi, iş diyemiyorsan alma, özel sektörle ilgili. Evet, özel sektör sürekli şunu bahane ediyor. Diyor ki ya diyor işte ben çayı ucuz alıyorum çünkü alım yerim doldu, şuram doldu, saham doldu. Alma o zaman kardeşim, alma yani. Ne demek yani? Yani bu nereye benzer? Bu şunu eşdeğer şudur. Bir insan düşmüş, bir insan kırığa düşmüş, ekonomik sıkıntıya düşmüş, onun arabasını ucuz almak gibidir. Bir insan işte sıkıntıya düşmüş, onun evini
ucuz almak gibidir. Aynı anlamı taşır. Kusura bakma, işleyemiyorum diye insanlar çay getirmesin diye ucuz alıyorum. Geç o işi. Öyle bir sahtekarlık yok kardeşim, kusura bakma. Bu düpedüz fırsatçılıktır bu. Düpedüz bu sömürüdür. Düpedüz üçkağıtçılıktır bu, kusura bakma. Böyle bir algı olamaz. İsteyen çay fabrikası sahibi buyursun, benim orada bak WhatsApp numarası var, ofisimiz belli. Biz birileri gibi telefonla korsan gazetecilik yapmıyoruz. Sadece şöyle bir telefonla korsan gazetecilik yapmıyoruz. Ofisimiz belli, vergi levhamız belli, sicilimiz belli, WhatsApp numaralarımız belli, ulaşılabilecek adreslerimiz belli. Biz korsan gazeteci değiliz. Korsan taksiciler vardı, korsan bilmem ne vardı. Artık öyle bir dünyaya geldik, öyle bir noktaya geldik ki korsan gazeteciler de türedi. Bir telefon elinde adamın, korsan gazeteci. Nereden belliydi? Nereden haber giriyor belli değil. Nereden haber yaptığı belli değil ya. Yani inanın ki bir onurlu, bir gururlu mesleğimiz vardı. Bırakın çayı, bizim bu mesleğimiz dahi bu şekilde korsancılığa düşmüşse çay da artık anlayın nerelere düştüğünü. Şimdi bu konuda başkan belki bunları diyemez. Konumu var, koltuğu var, pozisyonu gereği diyemez. Ama işte işleyemiyorum diye çayı 18 TL'ye alan özel sektör çay fabrikası sahibinin düşmüş birinin, bir mağdur vatandaşın evini yarı fiyatına alacak kadar namussuz, fırsatsızdan farkı yok gözümde. Bu birincisi. Başkan bunları belki böyle diyemez. Biz tamamlayalım orayı. Bunun anlamı budur arkadaş. Kimse kusura bakmasın. Ama güzel bir çağrıda bulundu. İş diyemiyorsan kapat kapını kardeşim, alma. Ne demek ucuz alıyorum? Buraya belki böyle içine asmasa dahi güzel bir nokta getirdi buraya. Sonra bir ikinci dönemde bak ikinci sürgünde daha büyük problemlerin olacağından bahsetti ki evet, başkana katılıyorum. Her zaman böyle olmuş. Çünkü Mayıs ve yani birinci ve üçüncü sürgünde pek sorun olmaz. Esas yoğunluk ikinci sürgünde yaşanıyor. Yani birinci sürgünde bu sorunlar varsa ikinci sürgünde daha büyük problemler olacak arkadaşlar. Bunun tedbirlerinin şimdiden alınması lazım. Nasıl alınır, nasıl yapılır? O bizim ne çay mustasirinin problemi, ne haber yapan Şenol Öksüz'ün problemi, ne de benim yönetmenimin problemi. İlgili kurullar var. Ziraat Odası var, Ticaret Odası var. Burada borsa var, borsa başkanı var. Vallahi billahi bakan gibi görebilene aşk olsun. Bakanlar en azından televizyondan görüyoruz. Borsa başkanlığı, onu da göremiyoruz. Yani ekranlarda da göremiyoruz. Bir kendinde bir dünya, zaten ticaret borsası bir şeye benziyor. Şatoya benziyor dışarıdan. Bir şato görüntüsü var zaten yanından geçerken. Böyle şatolarda böyle iki ayak üzerinde şey olur ya. Yani bir şato görüntüsü var. Sanki kendi şatosunda, kendi dünyasında bir pozisyonda. Sadece bir şey olduğu zaman Anadolu Ajansı'na beyanat vermesi, Anadolu Ajansı'na istediği satırları yazdırıp haber yaptırması, kamuoyu boşluğunu doldurmaya Mehmet Erdoğan'a yetiyor. Bu kadar yetiyor ona. Yani Anadolu Ajansı'na röportaj verdi, çay şöyle böyle dedi, onu servis ettirdi. Bizim zavallı gazeteci kardeşlerimiz de aman haber gelmiş ajanstan, al hop koy siteye. Ya adam size tenezzül etmiyor kardeşim ya. Sevgili meslektaşlarım ya. Adam size tenezzül etmiyor. Sizi ofisine kadar çağırıp bir basın toplantısı düzenleyip, hiç Mehmet Erdoğan'ın borsada basın toplantısı düzenleyip bir yerel gazetecilere bir bardak çay ikram ettiğini gördünüz mü? Sohbet ettiğini gördünüz mü? Yok. Niye? Çünkü ajanstan gönderiyor, giriyorsunuz kardeşim. Adam sana niye uğraşsın ki seninle ya? Bir Anadolu Ajansı'yla bu işi çözüyor. Bunu anlattık defalarca. Daha önce de anlattık. Lütfen meslektaşlarımız, lütfen arkadaşlarımız, lütfen girmeyin haberleri, ya da ona göre strateji üretin, ya da deyin ki bana ne kardeşim, bir haber gelsin de nasıl olursa olsun deyin. Onda da problem yok. O sizin. Evet, konumuza bağlayalım. Yani bu pozisyonda olan Ticaret Odası Başkanı'nı da göreve davet ediyoruz. Bunu nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Sonra bakın, Sayın Bünyamin Arslan'ın bir kelimesi çok dikkatimi çekti. Diyor ki çay kanunu elzemdir diyor. Evet, çay kanunu bir elzem pozisyonuna geldi arkadaşlar. Peki bu çay kanununun çıkması için diyor
topyekün hareket edemiyoruz diyor. Elimizi diyor taşın altına koyamıyoruz diyor. Sayın Başkan Bünyamin Arslan. Ya başkan burada aslında evet yani o pozisyonda o koltukta ben de otursam ben şu an konuştuğum gibi konuşamazdım. Daha farklı konuşurum. Yani ben bu noktada kimseyi yadırgamıyorum. Yani çünkü zaten kendisi söylüyor. Benim koltuğumun vermiş olduğu sorumluluk var. Her şeyi diyemem diye röportajında zaten kendisi söylemişti ki hak veriyorum kendisinde. Burada başkan ne demek istiyor? Bunu biz gazeteciler, bunu kamuoyu, bunu müstahsil yorumlayacak. Başkan topyekün hareket edemiyoruz diyerekten ne demek istedi? Kimlere topu attı ve ne demek istedi başkan? Ne dedi bu adam? Yani ne demek ya? Çay kanunu elzemdir diyor ama bu çay kanunun çıkması için, çay kanunu çıkartabilmek için diyor topyekün hareket etmemiz lazım. Biz bu hareketi yapamıyoruz diyor. Ne demek istedi başkan? Evet, o 18 TL'ye, o 17 TL'ye çay alan insanlar demek ki bu işte etkin rol oynayan isimler, onların da işine bu çay kanunu teklifi işlerine el vermiyor. El vermiyor. Bundan dolayı diyor ki arkadaş bak diyor bu çay kanunu elzemdir çıkması lazım. Ama diyor bak şurada birileri var diyor. Bu onların işine el vermiyor. Bu oradan engelleniyor veya bir şekilde sekteye uğratılıyor. Dikkat edin oraya. Başkan tuttu demez ki lan bu işin sorumlusu Şenol'dur. Bu işi Şenol engelliyor diyebilir mi ya? Böyle bir şey olmaz ki. Diyemez. Kim çözecek bu şifreyi? Gazeteci arkadaşlar çözecek. Konuyu irdeleyecek. Konuyu kaşıyacak. Mustahsil ilgilenecek. Mustahsil konuyu kaşıyacak. Ne demek istiyor bu başkan? Ne demek işte bu erzemdir diyor. İşte gündeme gelmesi gerekiyor. Mutlaka çıkartılması gerekiyor diyor. Ama topyekün hareket edemiyoruz diyor. Bakın burayı iyi anlayın. Ona göre mutlaka bunu bizler çözeceğiz. Yani arkadaş düşünün ki biz bir mahallede bir grup vatandaş yaşıyoruz. Bizim sorunumuzu, bizim sıkıntımızı İstanbul'dan birisi gelip çözmez. Çözemez arkadaş. Adam başka işi gücü yok ya. Çözemez. Bizim sorunumuzu biz çözeceğiz aramızda. İçimizde kendimiz çözeceğiz onu. Kanunlarla çözeceğiz onu. Toplantılarla çözeceğiz. Biz çözeceğiz onu. Evet, kısa bir ara verelim, arkasından buradayız arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından hemen abi hiç konsantre olamadım. Tesisatınızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Abi ben Gümaş ve borularınız mı tıkandı? Paranız cebinizde kalsın. Sakın evinizi kırdırmayın. Sakın evinizi kırdırmayın. Telaş etmeyin. Alo Ustam var. Son teknoloji, kamera ve robotlu cihazlar ile su kaçağını buluyor, tıkalı pimaçlarınızı açıyoruz. 444 2198 0850 480 3781. Facebook ve Instagram'da Alo Ustam. Yangın anında güvenliğiniz için doğru ekipmanlarla donatılmış olmak hayati önem taşır. Maksat yangın söndürme sistemleri olarak evinizden iş yerinize, tüm kamu ve özel kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede yangın söndürme çözümleri sunuyoruz. Araç trafik setleri, yangın tüpleri, ilk yardım ve iş güvenliği malzemeleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız. 20 yılı aşkın tecrübemizle, yangın dolaplarından itfaiye malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle hizmetinizdeyiz. Güvenilir ekipmanlarımız ve uzman kadromuzla yangın risklerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Maksat yangın söndürme sistemleri olarak yangın güvenliği konusunda size yardımcı olmak için buradayız. İhtiyaçlarınız için bize ulaşın ve güvenle yanı başınızda olduğumuzu hissedin. İletişim 536 790 6351. Adres İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı, No. 464, Rize Merkez. Evet, kısa bir aranın ardından birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi konularımız bu, gündem bu ama biraz da
böyle siyasi ve yoğun gündemin dışına çıkalım. Bir entelektüel bir haberle sizlere birlikte olmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bir videomuz var, izleyelim. Merhaba, Ottoman Empire firmasından harikulade bir ürün. Bugün bizim oyunumuzda ana sponsorumuz olan Ottoman Empire firmasının harika bir güneş kremi. Bu güneş kreminin bir özelliği var. Buket, özellikle sen beyaz tenlisin. Evet, evet. Bütün bunu sabahtan itibaren yüze ve vücuda uygulayabiliyorsun, biliyorsun değil mi? Ayrıca kırışıklıkları da yok ediyorlar. Kırışıklıkları da yok ettiği gibi güneşin bütün olumsuz etkilerinden koruyor. Bizleri koruyacak, özellikle her ten rengi içinde kullanılabilecek harikulade bir ürün. Kesinlikle. Ottoman Empire, yani Osmanlı İmparatorluğu. Her gün kullanmamız öneriliyor tabii Osmanlı ki. İmparatorluğu'ndaki belki o güzel sultanlar falan hep çiftlerine buna benzer muhteviyatı olan kremler kullanıyordu, kim bilir. Evet, nereden biliyoruz? Evet, Ottoma diye bir krem izledik. Ottoma diye bir krem izledik. Bakkal medyacının işbirliğiyle yayınlanmış olan bir krem reklamını dinledik. Şimdi ben bu kremi niye gündeme aldım? Niye konularım arasında aldım? Yani Rize ile alakası ne? Birincisi şu: biz sürekli bu ekranlardan söyledik, söyleye ve bir takım kumpasların da içerisindeyiz. Yani ben her şeyi size yansıtmıyorum. Çünkü sizi sonuçta ben bu insanları savunmak, bazı haklar, hukukları savunmaya girişmenin bir bedeli olduğunu bilerek ben bu işe girmişim. Yani ben dereye girmek isteyip de ıslanmayacağını düşünecek kadar ahmak bir adam değilim. Elbette ki dereye girmenin bir karşılığı var. Mutlaka ıslanacaksın. Hani bir atasözü var ya, kıçına balık su vurmadan balık tutulmaz diye. Ben bunu bilmeyecek kadar cahil bir adam değilim. Ben bunu bilerek, su değeceği yeri bilerek balık tutmaya girmişiz. Bunu biliyorum, problem yok. Ondan dolayı ben bir takım şeyleri sizinle paylaşmıyorum. Paylaşmak da istemiyorum. Olumsuzluk değil ama. Yani bazı kumpas, bazı şeyler. İşte deyince arkadaş nedense, ne hikmetse benim kelimelerimi de böyle başka yerlere çekmeye meraklı, hevesli bir kitle var Rize'de. Yani bir tabaka var. Böyle bir sahtekar tabaka türedi. Benim kelimemi, ben işte böyle diyorum ya. Abi bak, sıkıntıları yaşıyor. Ya hayır kardeşim ya, biz defalarca söyledik, bir daha söyleyelim. Mesela aşağı yukarı 50-60 civarında mahkeme gördüm. Sadece tek bir kişiye sahtekar dediğim için 3500 TL para cezası yedim. Ona da pişman değilim. Hiç pişman değilim. Yani sonuçta sahtekarlığın adamın yüzüne de söyledim. Oh, rahatladım yani. Patlardım. Ve ben hakime de söyledim. Hakim dedi ki işte bu şahsa hakaret etti mi? Dedim efendim ettim. Bak ettim, delikanlı gibi dedim ben bunu. Tutanımda var. Şeylerimde var. Dedim desem ki hayır etmedim, eleştirdim. Ben o cezayı da büyük bir ihtimalle almazdım. Ama ettim. Niye inkar ediyorum bunu ki? Bakın mahkeme tutanağında da var, orada dosyamda da var. Size de paylaşabilirim. Hakim bana ne söylüyor? İşte karşı tarafa hakaret ettim dedim efendim, ettim dedim. Çok sinirlendirdi, ben ettim. Yoksa hiçbir mahkemeden ceza almış değilim. Ama bakıyorsun ki bir takım üçkağıtçılar, bir takım sahtekarlar bu kelimelerimizden abi şöyle böyle. Hayır kardeşim ya, bakın belki Ottoma reklamından kopuyoruz, kopmayacağız. O konuyu mutlaka değerlendireceğim arkadaşlar. Ama yeri gelmişken bakın bir çare bulun. Bazı insanlar, bazı kesimler, ben buradan defalarca bu ekrandan Rize'nin mülki amirine seslendim, başsavcısına seslendim, emniyet müdürüne seslendim, bazı üst düzey yöneticilere bu ekranlardan defalarca seslendim. Duyduklarını iyi biliyorum, çok iyi biliyorum ama yaptıkları politikayı da izlediklerini de iyi biliyorum. Bakın bir malum konu var. Ben kesinlikle abdestimden eminim, işimden eminim, kendimden eminim. Hatamı da ben aslanlar gibi hukukun önünde burada da diyen bir adamım derim. Ben o çamur izi kalsın üçkağıtçılığını yemeyeceğim. Yemeyeceğim ben onu. Ne dediğimi üst kadro, belki şu an izleyen insanlar anlamıyor. Beni affetsinler, beni bağışlasınlar. Çünkü geleceğim ben o şeye. Bir hukuki süreç var. O bir süreç var. O süreç bitsin.
O süreç bitmeden bazı şeyleri alenen konuşamıyorum. Beni bağışlayın sevgili izleyicilerim ama o kadroya da ben bunu söylemek zorundayım. Defalarca galiba sanırım bizi duymuyorlar. Bizi çok bir şey almıyorlar. Geleceğim şimdi bizi şey almıyorlar. Biz bakın biz şunları da biliyoruz. Kravat yumruk bürokratın içerisinde gezip grup seks yapanları da biliyoruz. Hatta bu işin yargı ayağı olduğunu gelen resimlerin içerisinde ama montaj ama değil onlara daha araştırma, inceleme, fizibilite etme pozisyonuna girmedik, moduna girmedik. Yargı ayağı olduğu da iddia ediliyor. Yani biz bunları da bu ekranlardan konuşmak istemiyoruz biz bunları bu ekranlardan konuşmak istemiyoruz. Bu mesele bu çamur at izi kalsın taktiği ile yapılan kumpas temizlensin. Temizlensin. Ben varım her şeyin ortada. Ben bunu mutlaka ve mutlaka hesabını soracağım. Soracağım. Bunu iyi algılasınlar. Yoksa problem yok. Biz nasıl çözüleceğini biliyoruz. Bürokrasinin arasında işte valiliğin bayramlaşma töreninde kravat, yumruk sıfır tıraş olmuş beyefendi gibi görsen var ya adam dersin bunu. Adam gibi adam dersin görsen ama grup seks skandalların içerisinde merkezinde olan kişi gruptan bahsediyorum yani şeyde geçtik yani biz yoksa bunları bu ekranlardan konuşacağız. Tamam problem yok. Biz de aynı taktikle, aynı metotla, aynı stratejiyle bunları da yayınlayabiliriz. Hem de biz bunları yayınladığımız zaman zemin altyapı kuruldu, oluştu. Bunları yayınladığımız zaman ben bunu KPC yapmayacağım ben bunu. Kimliğimi ortaya koyarak yapacağım. Ben hiçbir zaman şu dünyada belki her şey oldum ama korkak hiç olmadım. Ve bana kesinlikle her şeyle bana gelin, korkmaktan bana gelmeyin. Ben bunu defaatle da vurguladığım bir şey. Ama ben düşmanın bile mertini severim. Delikanlısının mert olanını, harbi olanını böyle öpüp başıma koyarım onu. Böyle çamur at, izi kalsın, kumpaslarla böyle dansöz gibi, Asena gibi saniyede sağ sol bir hareket yapabilen şeylerle değil arkadaşlar. Şimdi evet Murat'cığım ona biraz daha var. O reklam noktasına biraz daha var. Hele şu programda yanlış anlaşılır o reklam. Evet, Otlama reklamına geri gelelim. Otlama Türkçe'de Osmanlı demek. Evet tamam doğru. Osmanlı hanedanlarının, Osmanlı padişahlarının güzelliğinin sırrından bahsediyor. Ya ben de diyorum ki bizim padişahlar niye bu kadar yakışıklı ya? Niye bu kadar böyle endamlı, böyle güzel görünümlüymüş? Meğerse onun sırrı da çözüldü arkadaşlar bu reklamla. Bu reklamla onun sırrı çözüldü. Şimdi bu reklam bakkal medyacının işbirliğiyle yayınlanmış olan bir reklamdı. Şimdi buradan bakkal medyacı Rize'ye sadece değil işte bu güzellik alanlarına da hizmetler de bulunuyor. Bunu da paylaşmış olalım. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Orayı geri alıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz orayı. Şimdi orada şey var arkadaşlar. Siz söyleyin. Yani işte Osmanlı kültüründen gelen bir şey böyle işte Osmanlılar derler de bunu kullanıyordu gibisinden bir kelime kullandığında kadın diğerleri ha böyle bir alay eder gibi gülüyor. Yani şimdi düşünün ki yani konunun önemli olduğu bir noktada bir yerde böylesine bir mimik önemli arkadaşlar. Yani önemli yani. Güldüğün yer önemli. Yani lafı dediğin yer önemli. Laf var ki bir yere dersen bunu cuk oturur. Laf var ki başka bir yere dersen bunu ulan arkadaş bütün ortam buz keser yani. Bunun gibi. Yani bunlar Osmanlı'yla dalga geçiyorlar. Osmanlı'yla alay ediyorlar. Neymiş efendim? Osmanlı padişahları da bu kremi kullanıyordu. Hadi ya. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kullanıyordu? Yaşın yetmez. Ama belki anneden kıza gelen işleyen bir süreç var. Osmanlı'yla o dönemle bağlantılı bir aile ferdi var. Oradan biliyorsan bilemiyorum ben bunu. Oradan biliyorsan bilemiyorum ama bakan medyacı arkadaş Rize'de bir dünya sorun var. Bakın beni rahatsız eden ne biliyor musunuz arkadaşlar? Beni rahatsız eden şu. Bak samimi söylüyorum size ki. Bakın biraz belki böyle şeye kayıyor ama kusuruma bakmayın.
Bundan sonra önemli bir konu var. Lütfen korkmayın, önemli bir konu var. Beni rahatsız eden şu arkadaşlar ya. Kimin para kazandığından, kim zengin olmuş. Ya samimi söylüyorum ya, keşke şöyle bütün insanlarla bir hasbihal olabilsek. Otursak, birbirini yolculuk yapsak, yemek yesek, arkadaşlık yapsak birbirini daha iyi tanırdık. Benim hiç şu ömrümde kimsenin kazandığı parada gözüm olmamış. Yok da olanın gözü çıksın. Kim kimin parasında gözü olsa gözü çıksın. Ama bu şehrin parasını yiyorsanız, bu şehrin nimetlerinden yararlanıyorsanız, bu şehirden kazandığın parayla kayıkhanene 1 milyon masraf ediyorsan, bu şehirden kazandığın parayla Mecidiyeköy'de lüks bir plazada ofis alıyorsan, o zaman bu şehrin hakkını vereceksin. Bu şehrin bir hakkı var üzerinde ya, bir hakkı var üzerinde. Bu gerek gazetecisi olsun, gerek siyasetçisi olsun, gerek iş adamı olsun. Bu şehirden para kazanıyorsan bu şehre bir vefa borcun var. Bu şehrin senin üzerinde bir hakkı var. Arkadaş, bir dünya sorun olur, bir dünya sıkıntı var, bir dünya problem var. Yani 25-24 TL maliyetin olduğu, 25 TL taban fiyatının olduğu bir yerde 18 TL çay alınıyor. Sen hiç oralıkta olmamışsın, umrunda değil ama gitmiş diğer taraftan Ottama reklamıyla da işbirliği yaparaktan Ottama'nın da reklamıyla ilgilenmişsin. Ya az da şu şeyle ilgilenin ya. Bu şehrin parasını yiyin. Bu insanların parasını yiyin. Bizim milletimiz cömerttir. Bizim milletimiz ikram etmeyi sever. Ekmeğini bölüşmeyi sever. Ama az da bu insanların sorunlarına, dertlerine derman olun ya. Bakın, ben önceden bir şey söylüyorum. Ne dediğim daha iyi anlaşılacak. Bir sonraki konuma geçeceğim. Bakın, 2 yıl önce sokak röportajı yapmaya korkardım. Bakın, 2 yıl önce, bak lütfen buraya çok dikkat buyurun. Çok dikkat buyurun. Gerçekten değerli bir kelime paylaşıyorum ben sizinle. 2 yıl önce sokak röportajı yapmaya korkardım. Neden? Hani olumsuz bir durumla, benim yönüme olumsuz bir durumla karşılaşmaktan. 2 yıl sonra yine sokak röportajı yapmaktan korkuyorum. Niye korkuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Tam tersi, insanların söylediklerini yayınlayamazsam insanlara mahcup olurum diye. Bakın nereden nereye geldik. 2 yıl önce konuşacak bir kişi bulamazken, işte 2 yıl önce insanlara ekonomi nasıl diye sokakta sorsan, ne diyorsun sen, ekonomiye nasıl laf dersin diye tepki almaktan korktuğum bir yerden geldiğimiz nokta, şimdi insanlara ekonomi nasıl soramıyorum. İşte geçinebiliyor musunuz soramıyorum. Kurban Bayramı'na hazırlık yaptığınızı soramıyorum. Sokak röportajına çıkamıyorum. Niye? Ya çıktım. Adam bana dedi ki, oğlum ben acım, susuzum, torunlarıma para veremiyorum, harçlık veremiyorum. Ne şey ya, hayatımda 60 yaşındayım, ilk defa kurban kesemiyorum. Ben bunu yayınlayamayacağım. Çünkü niye? Küfür kullanacak veya ağır kelime veya hakarete varan kelime kullanacak. Yayınlayamayacağım. Bu sefer o insana karşı kendimi borçlu hissedeceğim. Adamın derdine derman olmak için, sorununu dile getirmek için mikrofon tuttuk ama konuştuğu söyleyemiyoruz. O zaman bizim birilerinden farkımız kalmadı. Bakın, 2 yıl önce sokak röportajı yapmaya korkuyordum. 2 yıl sonra yine sokak röportajı yapmaya korkuyorum. Ama nereden nereye? Takdir sizin. Evet, bir sonraki bir konumuz vardı. Önemli bir konu. Sevgili arkadaşlar, evet. Şimdi ekranda bir şey görüyorsunuz. Bir karar görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı, evet, Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar görüyorsunuz. Bu karar ne arkadaşlar? Önce ben şu konuyu size bir özetleyeyim. Konu şu. Şimdi Rize'de bir beyin cerrahı, Doktor Osman Ersegün Batçık diye bir beyin cerrahı var. Biz bu beyin cerrahını ara ara gündeme getirdiğimiz bir doktor. Hatta biz kendisine şöyle de bir soru yönetmiştik. Satır arasında, onu da hatırlatayım sizlere. AK Partili bir yönetici, önemli bir yönetici dedi ki, Osman Hoca'yı 5 milyon vergi cezası yemekten kurtardım. Bakın, bunu ekrandan, benim derdim onu bunu karalamak, şey etmek değil. Ama ben ikili şeyde görüşürsek ben bunu hangi yönetici kimin yanına dediğini söylerim. Arkadaş bunun yanına demedi mi diye derim. Ama onun yeri burası değil. Ama önemli bir yönetici, üst düzey bir yöneticinin Osman Hoca'yı ben 5 milyon vergi cezasından kurtardım dedi. Ama gerçekten kurtarmış, kurtarmamış, yanındaki arkadaşlarına hava bastı, basmadı, onu bilmem. Ama şöyle bir durum
örtüşüyor. Yani kanaat var ya, kanaat diye. Şöyle bir durum örtüşüyor. Birçok insan, röportajlar yayınladık biz burada, bu ekranlarda. Biz bu yayınları 2 yıldır 3 yıldır yapıyoruz arkadaşlar. Bu röportajlarda ne dedik biz? İnsanları konuşturdum. İnsanlar ne dedi? Dedi ki Osman Hoca benden parayı elden aldı dedi. Yani ben parayı elden verdim dedi. Yani bir vergi kaçakçılığı söz konusu. Hatta bir tane vatandaş, bir mağdur dedi ki ya dedi, ben bizzat kendim maliye şikayette bulundum. İşlem yapılmadı. Aha dilekçesini getirdi verdi bana. Dedi ki ya ben maliye dedi şikayette bulundum. İşlem yapılmadı dedi. Belki bunları yan yana koyunca bu kişinin dediği örtüşüyor olabilir. Neyse biz konuyu çok uzatmayalım. Konumuza dönelim. Konumuza bağlayalım işi. Bu Osman Ersekün Batsık'la ilgili biz zaten bir takım haberleri, röportajları yayınlamıştık arkadaşlar, bu ekranlardan izlemiştiniz. Bazı insanlar işte Mahir Ekşi aklında bir iki tane hanımefendi vardı. İşte babalarını, annelerini doktorun yapmış olduğu yanlış ameliyatlar sonucu öldüğünü iddia etmişlerdi. Katı iddialarda bulunmuşlardı bu insanlar ve bu insanları Sağlık İl Müdürlüğü'ne, Mustafa Tepe'nin dönemine gittiler. Sağlık İl Müdürlüğü'ne şikayetlerini verdiler. Dilekçelerini verdiler. Dediler ki bu doktor bizim anamızı öldürdü, babamızı öldürdü. Böyle şikayetlerle bunlar bir soruşturma yapılmıştı. Ama iktidarın yapmış olduğu şeyler, politikalar gereği işte doktorlar kral olmuş ki hakikaten öyle. Kral, çünkü aman bir sancıya bile dayanamazken kapısına düşüyor. Mecbur, ne yapacaksın yani? Mecbur kral kardeşim yani. Kral, biz de kral kabul ettik onlara. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bir kanun çıkartıldı. Doktorlara dava açılabilmesi için bilirkişi heyetinin evet doktor kusurludur demesi lazım. Buradaki kararda gördüğünüz gibi bilirkişi heyetinin evet doktor kusurludur, dava açılabilir diyerekten bilirkişi heyetinin izin vermesi lazım. O izin verdikten sonra bakanlıkta, Sağlık İl Müdürlüğü de bakanlıkta adliye diyor ki evet sen bunu yargılayabilirsin diyor. Benim bilirkişim kusurludur dedi. Bunu yargılayabilirsin, bilirsin diyor. Yoksa ne diyor? Sen bunu yargılayamazsın. Doktorları adeta koruma altına almışız. Kalkan altına almışız. Ya Allah aşkına, bir gazetecinin, bir avukatın, bir doktorun, bir hukukçunun hiç hata yapmama şansı var mı? Yok. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Yani ben %100 hatası. Olmaz kardeşim, olmaz. Doğaya aykırı, kimyaya aykırı, fiziğe aykırı, beyne aykırı, mantığa, her yere aykırı bu. Olmaz. Mutlaka her insanın hatası vardır yani. Bunun yargıcının da hatası vardır, hukukçusunun da vardır, doktorun da vardır. Ama biz burada ne yapmışız? Doktorları ilah yapmışız, peygamber yaptık, günahsız, hatasız yapmışız. Soracağız. Şimdi böyle yapınca konu uzuyor. Konuya toparlayalım olayı, konuya bağlayalım onu. Şimdi bu insanlar Sağlık İl Müdürlüğü'ne şikayette bulununca Sağlık İl Müdürlüğü de ne yaptı? Bu yeni sonuçlandı. Ne zaman sonuçlandı? Tarihini burada görebiliyor muyum? Biraz ufak yazdırdım onu. Çok da iyi görürüz ya, ufak yazdırdık onu. Problemi var sevgili yönetmenim. Ufak yazdırmışız onu biraz da. Evet, Sağlık İl Müdürlüğü de kurulu topladı. Bilirkişi dedi ki hayır kardeşim dedi, bak insanlar iddiada bulunuyor, diyor ki doktorun yanlış yapmış olduğu ameliyat sonucu annem öldü, babam öldü diyor. Raporlar var, hastane kayıtları var, şunlar var, bunlar var, bir sürü doneler var. Bunlar olmasına rağmen bakın kararda ne diyor? Zaten ekranda görüyorsunuz. Ben buradan okuyayım, size göstermeme gerek yok. Soruşturma izni verilmemesine karar veriyor. Kim veriyor? Bakın arkadaşlar, bakın çok ilginç bir noktaya temas edeceğim. Bu şeyde kim var? Bu bilirkişi heyetinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiden bir başkan, 6 üye, 7 kişiden oluşan bir kurul var. Bilirkişi kurulu var. Bu bilirkişi kurulu doktorun o iddiaları, o deneleri topluyor, masaya yatırıyor. Doktorun yargılanmasına gerek vardır ya da yoktur şeklinde karar veriyor. Şimdi kim var burada?
başkan var. Bakın başkan imza atmıyor bu karara. İl Sağlık Müdürü Yardımcısı var. Anestezi uzmanı var. Avukat var. Beyin ve beyin cerrahı var. Bir tane dahiliyeci var. Bir tane kadın hastalıkları uzmanı var arkadaşlar. Bakın Allah aşkına. Belki anlattıklarım size basit geliyor. Ama lütfen bakın yarın sizin de başınıza gelebilir. Bu kimin başına gelir bu belli olmaz. Yarın aynı duruma siz de kalabilirsiniz. Çok görüyoruz. Geçen akşam daha yeğenim böyle ölümün eşiğinden döndü. Doktorası yüzünden. Şar hastanesinde tescilli bir durum. İspatlı bir durum bu. Böyle bir sürü şey yaşanır. Bakın lütfen burayı pür dikkat dinleyin. Yarın bu sizin de başınıza gelebilir. Bilirkişide avukat var. Anestezi uzmanı var. İl Sağlık Müdürü Yardımcısı var. Beyin cerrahı var. Dahiliyeci var. Kadın hastalıkları uzmanı var. Ya peki yargılanan doktor ne? Branşı ne? Beyin cerrahı, yani beyinde yapmış olduğu bir ameliyatla ilgili hata yaptığı. Ya Allah aşkına kadın hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları doktoru, beyin cerrahının yaptığı ameliyatın doğru olduğunu, kusurlu olup olmadığını nasıl anlayacak? Beyin rahimden mi geçiyor Allah aşkına ya? İnsanın sinirlerini bozmayın lütfen ya. Nereden alacak kadın hastalıkları uzmanı beyin cerrahının yaptığı ameliyatta hatalı olup kusurlu olup olmadığını? Avukat nereden anlayacak? Evet, anayasanın 48. maddesine göre o damara dokunabilirsin. Dokundu, kesildi. O zaman yapacak bir şey yok. Böyle mi yorulmayacak onu ya? Dalga mı geçiyorsunuz bu milletle siz Allah aşkına ya? Zeytinburnu'nda Sağlık İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum ben buradan ya. Gökhan Bey'e sesleniyorum ben buradan ya. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sesleniyorum ben buradan ya. Bakın ya sen kimsin diyebilir. Kim nerese desin kardeşim. Koca ormanı yakan bir kibrit çöpüdür. Bir kibrit çöpünü yabana atmayın. Koca ormanı yakan bir kibrit çöpüdür. Kibrit çöpünü yabana atmayın. Bunu 1000 defa dedim bu ekranlardan. Gerçekten insanların sinir sistemiyle, insanların beyin yapılarıyla oynuyorsunuz ya. İnsanların ahlakına vuruyorsunuz ya. Ya bir beyin cerrahı hata yapmış mı? Yaptığı ameliyatta kusurlu mu değil mi? Yargılanması için yargının önüne açıp da o delilleri, o WhatsApp yazışmalarını, o raporları, o filmleri, röntgenleri, tahlilleri hukuk masaya yatıracak, inceleyecek, soruşturma izni verilecek. Soruşturma iznini vermiyoruz. Buna kim karar veriyor? Dahiliyeci karar veriyor. Kadın hastalıkları uzmanı karar veriyor. Avukat, anestezi. Ve işin ilginç tarafı. Bakın esas can alıcı noktayı söylüyorum size. Beyin cerrahı imza atmıyor bu karara. Esas onun uzmanlık alanı. Bu konuda gerçekten kararlı verecek olan, bu konuda gerçekten burada kusuru var ya da yok diye lafı ciddiye alınacak olan tek kişi var. Beyin cerrahı ve bu kuruldaki normalde nasıl olması lazım? 3 tane beyin cerrahını getirirsin bir araya. Dersin ki kardeşim şu raporları bir inceleyin. Kusuru var mı yok mu? Ya şoförlüğü olmayan bir kişiyi şoförlüğü var mı yok mu diye şoförlüğü olmayan bir kişiye denetletiyoruz ya. Şoförlüğü olan bir kişiyi şoförlüğü var mı yok mu diye şoförlüğü olmayan bir kişiye denetletiyoruz ya. Allah aşkına ya. Yani hani bir söz var ya, ya bu düzen aslanı kediye boğdurur diye. Ulan hakikaten kedi aslanı boğuyor ya. Ulan ne hale geldik ya, kedi aslanı boğuyor ya. Adam tır şoförü ama bunun şoförlüğü var mı yok mu? Şoförlüğü hiç olmayan bir kişiye kontrol ettiriyoruz. Bak bakalım bunun şoförlüğü var mı? Ya bu alay etmek değil de nedir arkadaş ya? 3 tane beyin cerrahı gelir bir araya, bu konuyu masaya yatırır, bunu enine boyuna irdeler, bunu analiz eder, bu doktorun hatası var mı yok mu diye kontrol eder. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Biz bunu kadın hastalıkları uzmanına soruyoruz, dahiliyeciye soruyoruz, anesteziye soruyoruz, avukata soruyoruz. Ama şimdi vicdanı ve akli selim olan insanlar, bak vicdanı ve akli selim olan insanlar, gerçekten şurasında bir şeyle kalmış olan insanlar burada tek bir kişinin lafını kale alır. Beyin cerrahının. Peki beyin cerrahının imzası var mı? Yok. Evet. Ne diyelim, ne desek boş işte. Diyoruz işte, bir şeyler diyoruz işte. Bir şeyler diyoruz işte. Ama durum anlaşılmıştır.
Durum bu. Maalesef kedinin aslanı boğduğu bir düzen, bir ortam, bir dünya. Kediye aslanı boğduruyoruz. Yani ne diyelim? Yani dalga geçiliyor bizimle, ne diyelim? Evet, bir sonraki konumuza, programımız bayağı uzadı. Şimdi günler öncesinden büyük bir tantanayla bir konu gündeme geldi. Ne gündeme geldi? Sayır Camisi'ni yıkıyoruz. Sayır Camisi'ni abi yıkılıyor. Sayır Camisi yıkılıyor. Ayakta zor duruyor. Hemen alttaki televizyonu boşaltın. Verelim görüntüleri ekrana sevgili yönetmenim. Verelim görüntüleri ekrana. Hemen kıyamet kapattık. Alttaki televizyonu derhal boşaltalım. Cami yıkılıyor. Yıkılıyor abi ya. Yıkılıyor cami ya. Boşalttık. Ya bir sene geçti. Ya cami namaz kılınırken bir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaptanlı, diri ibadet yapılabilir. Herhalde kimse sakın beni yanlış anlamasın. Kimse kesinlikle benim dinimi sorgulayamaz. Yargılayamaz, masaya da yatıramaz. Yani namaz saatinde melekler mi tahsis ediyoruz buraya? O kolonları, o direkleri tutuyor. Onun bir güvenliği mi var içerimizde? Ya televizyonu kapattınız. Ya Allah aşkına ya. Bakın Rize meydanından o meydandan girin. Ta Gülbahar'a kadar gidin. Hatta İslampaşa'ya kadar gidin. 10 kilometrelik, 10-15 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz değil mi? Ya bu alanda meydan hariç diyorum. Meydan oradan ta yukarıya İslampaşa'ya kadar gidin. Ya hatta gidin Rize Spor Stadı'na kadar gidin. Ya emeklilerin böyle rahatça yayılıp oturup lokal gibi kullanacağı bahçesini yanında ibadetini yapıyor. Ağzının altında oturup senin çayını içiyor. Böyle bir yer daha var mıydı? Yoktu. Ya siz emeklilere mi göz koydunuz? Bu emekliler bu emekli maaşları düşük diye orada çok konuşuyordular. Ya biz geçinemiyoruz. Adamlar hep bir derdini dinliyordu gariplerim ya. Orada hani geçtiğimde ya ben torunuma bir şey alamadım. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. Gariplerim orada oturup dertleşiyordular. Yani 2 bardak çay içiyordular. Uyguna dertleşiyordular. Yani işte bu emekliler böyle birbiriyle böyle iletişim kuruyor, şey yapıyor. Sonra bu büyük bir dalgalanmaya döner. Şöyle olur, böyle olur. Yani korkunuz bu muydu? Bundan mı korktunuz yoksa? Ne yani? Cami yıkılıyorduysa bir senedir niye yıkılmadı? Cami güçlendirilecekse bir senedir niye güçlendirilmedi? Sonra ben C10'cu, betoncu, demirci, Murat, yazıcıya buradan seslenince bana alınıyor. C10'cu dedin diye. Ya inşaat mühendisisin kardeşim ya. Senin esas ilgi alanın burası. Senin esas problemin burası. Senin esas derdin burası. Çıkmışsın Çay TV'ye dal çıkı bal çıkı değerlendiriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ya Kordon Apartmanı'nda insanlar mağdur edildi. Bina yıkılıyor diye bilmem ne oldu. Çıkıp tek kelime söylemedin. Sayır Camii'nin durumu ortada, çıkıp tek kelime söylemiyorsun. Ama gitmişsin Ovid tünelini değerlendiriyorsun ya. Ya binlerce emeklinin oturduğu, çay içti, günlerini geçirdi. Belki de son günlerini birçok insan burada geçirdi. Böyle bir ortamda uyduruk bir şekilde ne var ne olduğu belli olmayan bir şekilde adamların mekanı kapatıldı. Adamlar böyle bir anda savruldu her tarafa. Madem öyle namaz kılarken bu cami kullanılıyorsa niye altında 2 bardak çay içilemiyor? Yoksa etraftaki bir iki tane tezgah var. Onlardan komisyon mu alındı yani? Ne oldu burada kardeşim? Ne oldu burada ya? Olduysa tamam olabilir. O zaman niye gerekeni yapmıyoruz ya? Güçlendirme yapacaksak yapmıyoruz. İşte camiyi yıkacaksak yıkmıyoruz. Ne yapacaksak yapalım ya. 1 yıl oldu ya. Getirdiniz bunu Rize'nin gündemine, Rize'nin ortasına bomba gibi attınız. Sayır Camisi yıkılıyor. Vallahi bomba attınız ya. Geldiniz 1 yıl önce Rize'nin ortasına bildiğiniz bomba attınız. Sayır Camisi Rize'nin sembolü olan insanların adresler verirken Sayır Camii'ni geç ara beni. Evazilerdedir. İş yeri hazır. Sayır Camii'nin Trabzon tarafına geç 3. sokaktayız. Bak Sayır Camii hayatımızın merkezinde. Adres bulmada şurada işte adam diyor abi Sayır'da büyük bir cami var. Oraya geçtikten sonra işte 5. sokaktan içeri gir. Yani bütün merkezde olan bu Sayır Camisi'ni böyle bombayı çektiniz. Hayatımızın ortasına bomba atar gibi attınız. Cami yıkılıyor dediniz. Ama 1 yıldır
Ne camiye selam veren var, ne yakınından geçen var, ne önünden geçen var. Arkasından bir tek Kale Market'ten alışveriş yapmak için geçenler var. Arka tarafından geçenler var. Ama ön tarafı bomboş. Ya arkadaş, tekrar söylüyoruz. Güçlendireceksek güçlendirelim. Eğer ki yıkacaksak yıkalım. Ama bunların hiçbirini yapmayacaksak, böylesi bir sorun yoksa o zaman o cezanı atsın. O emekliler o bahçede otursun. O ağacın altında orada bir sürü ağaçlar var. Güzel de eski bayağı yaşlı bir ağaçlar var. Altında otursun. O emekli abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, o büyüklerimiz orada bir bardak çayını içsin. Onunla beraber 60 yıl bu hayata ömrünü vermiş, çile çekmiş ama orada tanıştığı işte pazarlı arkadaşıyla, kendi Salaha'dandır, pazardan arkadaşıyla oradan camiden tanışıp da orada onunla iki hesbal edebilsin. Bu insanlara bunu çok görmeyin. Bu insanlara bunu çok görmeyin. Birazdan kapatacağız arkadaşlar. Bu insanlara bunu çok görmeyin. İnanın ki vallahi manevi ve vicdanen bedeli ağır olur. Hepinize şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her ne kadar kurban kesemeyecek olsanız da en azından bayramı güzel geçirmeniz için dileyeceğim. İnşallah yarın farklı olabilir. Farklı olabilir. Bayramdan sonraki hafta çarşamba günü Haber Rize ekranlarında Rize'nin gündeminde birlikte olmak üzere, çok özür dilerim demeden önce son bir şey söylüyorum. Ekranda görüyorsunuz 0543 173 03 53 numaralı telefonun WhatsApp hattından sorunlarınızla ilgili, sıkıntılarınızla ilgili mutlaka bize yazabilirsiniz. Mutlaka değerlendiriyoruz ama bazen ara ara belli olmuyor, yoğunluk oluyor. Dönemediğimiz olduğunda adam sabah yazmış ki kardeşim benim böyle bir sorunum var. Bakıyorum ki öğleden sonra sitem etmiş, bizi engellemiş. Yani biz sorunlarınızla ilgileneceğiz diyoruz ama acil servisi gibi hazır kitap edeceğiz demiyoruz. Öyle bir gücümüz yok. Öyle bir imkanımız yok. Lütfen bize yazın ama sizin sorununuz bizim namusumuzdur, bizim şerefimizdir. Biz bazı sahtekarlar gibi WhatsApp'tan mesajdan yollayın, iftiraları yollayın, yayınlayın demiyoruz. Biz dürüstçe, delikanlıca diyoruz ki bize WhatsApp'tan sorunuzu yazın. Sizin sorununuz bizim namusumuzdur. Haklı olduğunuz sürece biz o sorunla ilgileniriz. O sorunu takip ederiz. O sorunun gerekirse bedelini biz öderiz. Size de bir şey yansıtmayız. Bunun örnekleri var. Biz öderiz. Size yansıtmayız. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Ama sadece sabır rica ediyorum sizden. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.